Efo ve uzay macerası. Bir gece Efo yatağına uzanırken odasını parlak bir ışık doldurdu. Pencereden küçük renkli bir uzay aracı süzüldü. Sıcacık bir ses duyuldu. Efo, seni yıldızlara götürmeye geldi. Efo şaşkın ama heyecanla uzay aracına baktı. Macera başlamak üzereydi. Efo gemiye bindiğinde yanına parlak antenleri olan küçük bir robot geldi. "Ben Lumo, senin rehberinim," dedi. "Mars yolculuğunda sana eşlik edeceğim. Sen de camdan dışarı bakıp gezegenleri izleyebilirsin." Uzay gemisi hızla havalandı. Efo pencereden dışarı bakarken parlak bir kuyruklu yıldız geçti. Heyecandan gözlerini alamadı. Dev Satürn gezegeni göründü. Halkaları ışıl ışıl parlıyordu. Efo, "Bu Satürn," dedi heyecanla. Mars yüzeyine adım attığında kırmızı kumlar ve uzak dağlarla çevriliydi. "Burası kızıl gezegen mi?" diye sordu Efo Lumo'ya. "Evet, burası kızıl gezegen," dedi Lumo. Efo meraklı ve maceracı bir çocuktu. "Peki neden buraya kızıl gezegen diyorlar?" diye tekrar sordu Lumo'ya. Lumo şöyle yanıtladı. "Buraya kızıl gezegen denmesinin sebebi yüzeyinde yaygın miktarda bulunan demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olmasındandır," dedi. Efo daha da heyecanlanmıştı. "Haydi gidelim, burada keşfedilecek çok şey var," dedi ve Lumo ile birlikte Mars'ı keşfetmek için yürümeye başladılar. Mars'ta yürürken küçük yeşil bir yaratık ortaya çıktı. Marslı dostane bir şekilde gülümseyerek "Hoş geldiniz," dedi. Elindeki parlayan yıldız taşını uzattı. "Bu senin için," dedi. Efo havada süzülen yıldız taşını hayretle izledi. "Peki bu yıldız taşı ne işe yarıyor?" diye sordu Lumo'ya. Lumo heyecanla anlatmaya başladı. "Bu galaksiler arası bir anahtar. Onu kullanarak sadece Mars'ı değil, evrendeki diğer gezegenleri de keşfedebilirsin. Her bir yıldız taşı seni farklı bir gezegene götüren bir kapıyı açar. Ama dikkat etmelisin, doğru kapıyı seçmek çok önemli," dedi Lumo. Efo şaşkınlıkla sordu. "Peki bu taşla ilk nereye gideceğim? Doğru kapı olduğunu nasıl anlayacağım?" Marslı küçük Efo'yu elinden tutarak bir kraterin kapısına götürdü. Kraterin dibinde ışık saçan bir portal belirdi. Portalın içinde dönen yıldızlar ve uzak galaksiler gözüküyordu. Bu portal sadece kalbi temiz ve dürüst olan çocukların geçmesine izin verir. Her kapının ardında bir macera saklıdır ama bu maceralarda cesur, saygılı ve yardımsever olmak çok önemlidir. "Eğer bu özelliklere sahipsen kapı senin için açılacaktır," dedi Marslı. Efo derin bir nefes aldı ve kendi kendine söz verdi. "Her zaman dürüst ve iyi bir çocuk olacağım," dedi ve yıldız taşını sıkıca tutarak içeriye adım attı. Tam o sırada mağaranın duvarlarından bir sembol harekete geçti. Yanıp sönen sarı bir halka Efo'nun çevresini sardı. Halkanın ışığı giderek büyüdü, etrafı altın bir parıltıyla doldurdu. Efo ne olduğunu anlamadan yerden yükselmeye başladı ve halkanın içine çekildi. Birdenbire her şey karardı. Efo gözlerini kırpıştırarak etrafına baktı ve kendini yatağında buldu. "Bu bir rüya mıydı?" diye kendi kendine mırıldandı. Ama her şey o kadar gerçekçiydi ki hala kalbi hızla atıyordu. Belki her şey bir rüyaydı, belki de gerçekti ama Efo için önemli olan her anın bir macera olabileceğini öğrenmiş olmasıydı. Gözlerini kapattı, yeni maceraların hayalini kurarak derin bir uykuya daldı. Başucunda duran ve hafifçe parlayan yıldız taşını bakalım ne zaman fark edecekti. Efo ve uzay macerası. Merhaba arkadaşlar. Daha fazla macera için kanalıma abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın.